Fasulyeyi alan kaçıyor. Bak. Yumurta verimini etkileyecek harika bir besin. Ya buydu bu. Sen. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Böyle bir tokalaşalım. Bugün manzara çok güzel. Daha yeni güneş doğuyor. Ben çiftlikteyim tabi. Yazın sabah 6'da mesai başlar. Kışın saat 10'da başlar mesaimiz. Çiftlik ortamına hoş geldiniz. Pony şu an ben oradan gözlüyor. Pony gel kızım. Gel. Pony gel. Elimde bir tutam yeşillik var. Onları tavşanlara vereceğim. Git gez dolaş gel. Hadi bakalım. Aferin kızıma. Şimdi hızlıca tavşanlara vereyim şu elimdekilerini. Yabaniler nerede? Bizim kampçılar nerede acaba? Dışarıda yaşayan bir tavuk ekibi var bizim. Hepiniz biliyorsunuz artık onu. Bir göremedim. Biri dışarıda sadece. Neyse. Gel bakalım çocuklar. Bugün önce tavşanlara bir otlayalım. Afiyet olsun. Üst tarafta yeni yavrularımız var. Çıkmış. Acıkmışlar ha. Günaydın. Tavşanları hallettik. Şimdi yabani diğer ekip nerede yabani? Oo. Biri de dışarıda gördüm. En dışarıda. Onu içeri alıştıramadık. Hep dışarıda takılıyor. Keçilerimiz bağırıp dursun. Keklik kafesini açalım. Burada 2 tane kekliğimiz kaldı. Daha yok. Bazılarımız da çıksın. Buyurun. Koca oğlum benim, koca oğlum. Bu yıl koca oğlan inşallah artık erkek kazımız olduğu için bir sonraki sezonda yumurtaya çıkınca dişi kazlarımız artık civciv çıkartacaktırlar. Yani heyecanla bekliyor olacağım civcivleri. Çocuklarım çok heyecanlı. Hay maşallah kocaman oldular ya. Canlarım benim. Bismillah. Kaç tane feriğimiz var acaba? Cüce koçinler burada, İspençler orada, Habeşler öbür tarafta. Önce şu arkadaşları bir yemleyeyim önden. Ortam çok güzel. Yağmur yağmış, etraf böyle hafif nemli ama heyecanlı. Güvercinlerin korkulu rüyası bizim kedimiz. Kümeste yatar kalkar, hiçbir yere gitmez. Oraya da bir tavuk girmiş. Nasıl girdin sen oraya? Keçilerimin oraya. Karınları acıkmış. Hemen bir yemleme yapacağım.
Rabbim burada gördüklerinizin daha güzellerini sizlere nasip eylesin. Bu kez karışık sürümümüzü daha karma yapabilmek için kafamdaki plan yumurtadansa gidip toplamak. Köylerden, sağdan soldan, muhtemelen Rize'ye giderim yine. Rize'den gidip alıp geleceğim arkadaşlar. Yumurtaya para harcamayı düşünmüyorum. Sadece cins üretim için yumurtaya para harcayacağım. Onda da bir arkadaşımızla muhtemelen anlaşacağım. Öyle tahmin ediyorum. Bizim çiftliği donaltacağız gelen sezon için. Bu yıl çünkü çok hata yaptım. Buradaki bu ortamı oluşturmak zor. Hem karışık sürü hem de cins tavukçuluğu yapmak gerçekten zorladı biraz bu yıl beni. Üretimlerde kayıplar yaşadım. Ya bu yıl hani Rus tavuklarını tutturabildim. İspençler burada. İspenç takımını çıkarmayı düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Sebebi ise bu takımı bir yenilemem lazım. Farklı bir ekip alıp buraya tekrar koyabilirim. Hadi dışarı. Peynir. Kızım dışarı. Haberiniz olsun. Sebebi şu. Çok fazla verim alamadım bundan. Şuna yumurta salmaya giriyor içeri. Tamam. Salabilirsin içeride yumurta. Hiç sıkıntı yok. İspençlerin folluğuna göz dikmiş herhalde. İspençlerimden istediğim verimi alamadım. Düzgün yumurta alamadım. İspençleri çıkartıp yerine yeni ispenç takımı getirmek istiyorum. Ben burada ürettim ama cüce koşinlerde hiç sorunum yok. Habeşlerimiz de burada. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun bu arada. Biraz uzaklaşayım bakalım. Çok korkuyorlar. Mar Farm'a da çok teşekkür ederim habeşler için. Adam işi kaliteli yapmış abi. Yumurtalardan çıkarttık. Bizim hatamız, biraz kaybımız oldu. Ama elimizde kalanlar da çok kaliteli. Sağ salim bu kafes onları atadık. Burada büyüteceğim bu yıl. Kışın da burada duracaklar. Yeni bir şeyler yapmadığım sürece. Şu kel. Tamam, çok fazla göstermeyeceğim habeşleri. Habeşler üretim hanemiz. Renkli habeş kümesimiz. Hayırlı olsun. Yine renkli yapacağım kafesleri. Çoğusu. Safkan bakacağım. Rus tavukları olacak. Cüce koşinler renkli. Habeşler renkli. İspençler zaten renkli. Şimdi bunlarda çok emin değilim. Siz ne düşünüyorsunuz? İspençleri çıkarsam mı diye düşünüyorum sürüden. Yumurta verimimi bir türlü toparlayamadım bunlar ya. Sağlıklılar, mutlular ama yumurta yok. Alıyoruz. Bir hafta yumurta salıyorlar. Ondan sonraki hafta yumurta yok. Alamıyorum. Biz de yani iyi bakıyoruz hayvanlara. Hiçbir zaman hiçbir şey esirgemem. Dışarıdan torun içine yem serpme konusuna geleyim bir. Geçen videomda konuşanlar olmuş. Arkadaşlar bak, dışarıdan yem serpmem kafeslerin içerisine büyük sorun değil. Bunu ben özellikle yapıyorum. Niye? Şimdi az bir şey yem sepiyorum. Hayvanlar yesin çıksın. Çok fazla yem bıraktığım zaman içeride, pelede, yuvaların içinde güvercinler içeri giriyor. Serçeler içeri giriyor. Etrafta yem çok olduğu için hayvanlarımızdan çok güvercin ve serçeler yemleniyor. İçerideki yemliklerin hepsini onlar bitiriyor. Yani ben gelişi güzel serpmiyorum. Özellikle sabah ve akşam olarak yemleme yapıyorum. Tavuklar yemi hemen bitirdiği için kuşlara yem kalmıyor. Maranlar da orada. Maranlara bugün bakmayacağız. Maranlara da burada iyiler çok şükür. Biraz büyüsün de maranlarınızdan alıp büyük kafese alacağım. Şu yem ünitesini boşaltıp burada bizim bir yere bir yem ünitesi yapmamız lazım. Dışarıya düşünüyorum. Şu çadırın oraya falan olabilir. Şimdi yem ünitesini nereye yapacağım diye çok düşündüm. Yer bulamadım. Bir yere yem deposu yapıp buraları boşaltıp tavşan, keklik. Zaten bir sürü kafesimiz var. Arkada bıldırcınlar. Maranların olduğu yer var mesela. Tavşanları oraya da alabilirim duruma göre. Ama daha çok burada görünmelerini istiyorum. Yani işte keçiler, tavşanlar, keçiler, keklikler, cüce koşinler, işte habeşler, maranlar, 3 kafes. Yine eksiğimiz var. Bakalım. Buraya bir kafes daha ekleyeceğim. Şu alana falan. Burada görüntüyü kapatırız. Şuraya kafes eklesem olmayacak. Taşınabilir bir kafes sistemi de yapabiliriz. Bakacağız. Çok heyecanlandım.
Fasulyeyi alan kaçıyor. Baba. Çok şükür gönlüme göre oldu. Full silver. Yani siyah beyaz, gümüş. Rus tavuğu istiyordum. Oldu. Aralarında bir tane gold var. O da orada duracak. Sağlıklı bir şekilde burada bir buçuk ay bakacağız. Sonra buradan çıkartıp büyük kafese alacağız. Yetişkin oldukları zaman. Yani bayağı uzun süre bakacağım bunlara. Türkiye'de nadir bulunan birkaç yetiştiriciye sahip olan Rus tavuklarımızı biz de üretiyoruz artık. Hayırlı olsun. Afiyet olsun çocuklar. Canlarım benim. Maşallah. Hayvanlara böyle bakarsanız hızlı büyürler. Fasulye veriyorum bugün. Yarın karma yemle birlikte lapa yapıp yeşillik dolduruyorum önlerine. Yumurta kırıp haşlayıp karmaşık veriyorum. Bunları ay boyunca haftada bir kez, iki kez uyguluyorum. Yedikleri yem zaten iyi, kaliteli ama yanı sıra takviyeler de veriyorum. Hem sağlıklı olsunlar istiyorum hem güçlü. Bir de bayağı bir stres atıyorlar böyle. Bakın bir tane küçücük fasulye döktük. Hayvanlar fasulyenin bir denini alıp kendi aralarında koşuşturarak oynuyor. Tavukların böyle oyun oynaması onlara stresini o kadar azaltır ki. Burada bak bir sürü fasulye var ama birbirlerini kovalamayı daha çok seviyorlar. Ben de onları izlemeyi seviyorum. Buraları düzenleyelim diyorum. İşte hindi getirirsem hindilere bir yer yapabiliriz bunların birini. Tavşanları ya da oradan çıkartıp tavşanları buraya getireceğim. Şu taraf çünkü kekiklerin şu tarafı mesela apartman gibi ya. Kekiklere farklı bir ortam yapıp burayı tavşanlara atayabiliriz. Oradan tavşanları çıkartırım. Oraya da çaktırmayın planların içerisinde koyun koymayı düşünüyorum. Olabilir. Ya da bir inek yerim yok da koyun keçi buraya alabiliriz. Bu kafese. Nasıl fikir? Ama tavşanları buradan çıkartmak istiyorum. Kovayı bırakınca bir yerde hemen gelip döküyorlar. Afiyet olsun. Badem çok sakin. Badem sonunda oldu yani. Çok ağır başlı, güzel bir keçi oldu. Çok şükür. Bu kapıyı her açışta uygulanıyor. Ömrümüz burada geçti. Çocuklar değil mi? Bize koşun benim yem bekler. Rengarenk. Şöyle bir oturayım yanınıza. Hem seveyim hem yemleyelim sizi. Ha? Bak. Ya bunlar bir harika. Bütün yorumları okuyorum attığınız. Önerilerinizi değerlendiriyorum. Ve düşünüyorum. Pony, içeri mi gireceksin kızım? Gel. Pony burayı çok seviyor. Gezip keşfediyor sürekli. Fare çok ya. Ben bir tane oyuncu cüce koçunum var. Benim nerede? Bu neydi? Ya buydu bu. Sen. Karınları aç, oynamıyorlar. Asillerle çok iyi uyum sağladılar bu arada. Ya cüce koçunlar o kadar uysal hayvanlar ki. Yani yıllardır cüce koçun bakıyorum. Sürü içerisinde de farklı kafeslerde de çok hızlı uyum sağlıyorlar. Şu an cüce koçun yumurtası. Karışık sürü yumurtamız. İspençler hariç çünkü ispençlerde şu an yumurtamız yok. İsteyen arkadaşlar yorum kısmına doğru inerken mağazamızı görebilirsiniz.
mağazamızdan tıklayınca zaten gider mağazaya. Bizlerle iletişime geçerek ya da sitemiz üzerinden sipariş oluşturabilirsiniz. Siparişleriniz bütün Türkiye genelinde özel strafor yollarla gönderilmekte. Haberiniz olsun. Yani bozulmaz, kırılmaz. Bizim yabani halen gurk. Canım benim. Bunu kaldıracağız. Biraz da altında yumurta var. Bir tane ayam cemani yumurtası vardı dolu. 2 tanesinden de şüphelenmiştim. Onlar için yatıyor şu an. Yani civciv çıkartırsa ne ala. Civciv çıkartamazsa da sıkıntı yok. Kuluçkaya yatmak isteyen tavuk sayısı bizde çok fazla. Herkes kuluçkaya yatmak istiyor. Sebebi ise mutlu olmaları. Tavuklarınız iyi besleniyor, huzurlu ve mutluysa her zaman kuluçkaya yatan birkaç tavuk olur sürüde. Bizim dışarıda yabani tavuklar bile kuluçkada. Bugün tavuklarıma fasulye yedireceğim. Onu da bahsedeceğim size faydalarından. Vay vay diyeceksiniz. Bu dadaş daha neler biliyor da yavaş yavaş her şeyi paylaşamıyorum. Buyurun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kuluçkaya yatmak isteyen tavuk var. Artık uğraşmıyor, ilgilenmiyor. Bekliyorum hava soğusun, kar yağsın da kalksınlar. Bütün folluklarda tavuklar var, yumurtamızda yok. Bugün yok. Topladık çünkü akşam. Sabah boşuna bakmayın. Haşlanmış fasulye. En doğal, en etkili, tavukların vücut enerjisini çok hızlı yükseltecek, sorunlarını giderecek, kuluçkaya yatmasını sağlayacak, yumurta verimini etkileyecek harika bir besin. Haşlıyorsunuz fasulyenizi, tavuklara veriyorsunuz. Onlar bayılarak yerken siz de onları izleyebilirsiniz. Şimdi mavi kabın içinde verdim, biraz korktular. Abi bu fasulye işi farklı. 2 ayda 2 kez verdim. Geçen ay da vermiştim, bu ay da vereceğim. Bir kova var bu arada bende. Bir kova. Şu çatının üzerinde. Birazdan o kovaya bütün sürüye caba edeceğim, yesinler akşama dek. Protein açısından çok değerli bir besin. İster istemez hayvanlarımızın nasıl yediğini görüyorsunuz. Çok heyecanlılar. Tavsiye ederim. Şimdi fasulyeyi biz nereden bulacağız diyebilirsiniz ya da pahalı olduğunu söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın, kuru bakliyatçılarda ya da buna benzer yerlerde kalan fasulyeleri atıyorlar. Kalan fasulyeleri elden çıkartmaya çalışıyorlar. Hiç para vermeden kuru hallerden, pazarlardan alabilirsiniz. Ninenizin, dedenizin çilarında bile vardır. Bunları toplayın, değerlendirin. Bak, tavuk her şeyi yer. Gözünüze çarpan her şeyi değerlendirin. Burada bir okul kantini var. Bizim de akraba sağ olsun. Bakın oraya bir poşet yine cips getirmiş. Cips dediğim de mısır patlak, mısır patlağı. Okul kapandığı için satılmamış, satılmayan ürünler gelip buraya bırakıp gitmiş. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Her yere söyleyin yani. Kimse bir şey zayi etmesin. Tavuklarınız varsa evinizde, etrafınızda zayi olacak hiçbir şey yok. Bu tavuk her şeyi yer. Yumurta verimi, kuluçkaya düşmelerini falan istiyorsanız, hayvanlarınızın metabolizması düştü, hastalandı, hastalıktan çıktıysalar ayda 2 kez fasulye yedirin. Bakın nasıl hızlı toparlıyorlar. Evet, çiftlikteki son rutinimizde bıldırcınları beslemek olacak. Alın bakalım. Bıldırcınlar bayağı bir yem tüketiyorlar. Afiyet olsun. Erkek bıldırcın ayrımı yapmadım. Yaparken video çeker miyim bilmiyorum onu. Ama erkekler ayrınca burada çok fazla bıldırcın kalmaz. Muhtemelen en fazla 40 tane falan kalacak. 30-40 tane. Bizim için de yeterli zaten. Şimdi birazını çıkarttık. Hemen hemen 40 tanesini ben gönderdim. Azalttım yani. Şimdi geri kalan bıldırcınlardan da tabi sahiplendirme daha yapmıyorum. Bu saatten sonra çünkü bize kalmayacak. Biraz daha bıldırcın verirsek dışarıya. Burada maviciler falan hepsi karma karışık bir bıldırcın sürümüz var. Bunları büyüteceğiz. Çin bıldırcınlar da var içinde. Ve değişik cin bıldırcınları. Onlar çok küçük takılıyorlar etrafta. Bazen kayboluyorlar, göremiyorum bile. Heyecanla bekliyorum işte, büyüsünler bir. Tam anlamıyla yetişkin olsunlar. Geçen haftalarda bir kılavuz yumurta aldık 2 tane.
Yakında bunlar bir yumurtaya başlar. Patır patır önüne alamayız diye düşünüyorum. İnşallah yumurtalarını yemekte nasip olacak. Sizlerle de Allah daha güzellerini nasip eylesin. Bıldırcın güzel hayvandır. Hele de bizim gibi renkli ortam yapıp besleyip büyütebiliyorsanız daha da zevkli olacaktır. Aralarda farklı renklere sahip bıldırcınlar var. Bak şunun rengi farklı. Değişik bir bıldırcın. Mavici mi acaba? Bunun güzelliğine bakın ya. Bu erkek bir de herhalde. Neyse bir büyüsün de bakacağız. Şimdi bu parttan bir de ben yumurta alıp civciv çıkarttığım zaman yeni sezonda daha renkli bir ortam oluşturacağım. Bıldırcında da renkli bir kümes kurmak için elimden geleni yapıyorum. Fasulyeleri dağıttık. Part part böyle koydum. Her yerde kuru fasulye yiyorlar şu an. Fasulyeye yağ, tuz veya da hiçbir şey katmıyorum. Sadece haşlayıp sade bir şekilde sizlere de öyle öneririm. Karışık sürü yumurtalarımızdan ve Harikalar Diyarı'na ait ürünleri yorum kısmına inerken web sitemizi görebilir ve oradan sipariş oluşturabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim yavaş yavaş. Bütün işleri hallettim arkadaşlar. Bir şey kalmadı. Rutin işlerimizi hallettik. Hayvanlarımızla ilgilendik. Biraz sizlerle sohbet ettim. Planlarımdan küçük küçük bahsettim. Şimdi bugün kekikleri göstermedim size. İçeride keklik veriklerim bayağı büyüdü. Onları dışarı alacağım bir videoda. Muhtemelen haftaya olabilir. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bugün Rus tavuklarımı kısaca gösterdim. Habeşler harikaydı. Bizden çok seviyorum onları. Umarım büyütüp geliştirebiliriz. Ondan sonra yumurta toplayamadık. Yumurtamız yok. Ama karşı taraftaki cüce koçinlere bayılmış olmalısınız. Onları heyecanla bekliyorum. Yeni kafeslerini alabilmem için. Karışık sürmezden diyecek bir şey yok. Hepsi keyfi yerinde, takırında. Horoz azaltma işlemine de nasip olursa 2 hafta sonra başlayacağım. Çünkü alttan gelen ferikler artık büyümeye başladı. Ve onlardan da çok fazla horoz var. O horozları da bir ayırt etmemiz gerekecek. Onlarla birlikte sürü kalabalıklaştı. Bayağı kalabalıklaştı. Karışık sürüdeki yeni karışık sürümüzü büyük kümese alıştırmamız gerekecek. Bir gün akşam geliriz, birlikte yaparız onu. Yani bunu dediklerimin hepsini bir videoda yapabilirim. Yani bir sonraki videomuz bu olabilir misal. Muhtemelen olacak. İşte ferikler oraya taşıyacağım. Farklı işlerle uğraşacağız. Belki gurkları kaldıracağım. Bayağı bir işimiz varmış aslında. Hepsini yavaş yavaş yapacağız. Bu sefer gurkların hepsini, kuluçkaya atan tavukların hepsini farklı bir kafeste toparlayıp yanlarına güzel bir horoz atıp sabırla en az 2 hafta tutmayı düşünüyorum. Yoksa bir türlü vazgeçiremeyeceğiz bu işten. Ne yapıyorsun paşa? Bu da bizim paşa. Rengiyle, kalitesiyle, yürüyüşüyle, tavırlarıyla çok güzel bir kırma, Brahma kırması. Kalıbı biraz küçük ama sağlam. Tavuklarımızın bir kısmı da arka tarafta. Onların yanına da gidelim. Cüceyi falan görelim. Karaoğlan burada. Bizim Beşiktaşlı'dan 2 tane var. Biri burada. Sen hiç susmazsın zaten. Bu ayam cemani tavuklarımızdan var, siyahlardan. Evet, yeni patron orada. Kahverengi horozum. Karamel burada. Orada yine çilli bir tavuğumuz. Dumanımız orada. Burada yine yaşlı bunak oturuyor orada. Bizim hatırlar mısınız bilmiyorum. Godzilla diyordum. O tavuk yok şimdi, onun yavrusu bu. O da aynı annesine benziyor. Bunun adı da Godzilla olarak kalacak. Kozlik. Puf Puf'u göremedim. Puf Puf nerede acaba? Bizim kahverengi bir Puf Puf vardı biliyorsunuz. Dışarıda genelde gurk olmaya meyilli bir tavuk o. Onu göremedim şu an. Ararız. Başka. Yarım zurna arkada. Onu gördüm şimdi. Ya bazen sürüdeki şimdi sayıyı bilmiyorum ya, tavuk sayısını. Hayvanları genelde renkleriyle, tipleriyle ve karakteriyle tanıyorum. Bak cüce burada. Dev horozum benim. Maşallah. Gözüme çarpmayınca bir merak ediyorum. Mesela dün Puf Puf buralardaydı. Bugün Puf Puf'u göremedim. Bizim Puf Puf dışarıda yabani yaşayan tavuklardan biri. Acaba nerede? Bir yerde kuluçkaya düşmüş olabilir. Şunun altında kesin bir tavuk var. Yatıyordur. Şurada bak bir tane zombi burada. Aha, zombiymiş bu. Zombi burada gurk olmuş. Altında yumurta yok. Yatıyor öyle kendi kendine. Bir bakayım burada da var mı tavuk. Bunların altında yumurtalar yok. Her gün alıyorum çünkü. Bak burada yine bir kahverengi tavuk var. Yatıyor. Çok görünmüyor ama orada işte yumurtası alacak. Onun yumurtasını da alırız. Puf Puf'u göremedim ama. Puf Puf yok piyasada. Bizim zibidolar burada. 2 tane horozum var böyle zibido. Bunlara dokunmam. Bunlar sürümün çiçekleri. Bak şu 2 tane kahverengi tavuğu görüyorum ama bu Brahma'dan çıkma. Bu safkan bir Brahma renk olarak.
Görüyorsunuz. Şu iki tavuğun renkleri nasıl birbirine yakın. Puf puf yok. Puf puf. Aa puf puf burada da değil. Puf puf hep dışarılarda takılıyor. Acaba nerede yumurta salıyor? Puf puf öyle bir tavuk. Ben onu bulunca sinirlenip yerini değiştiriyor. Bana kızışının videosunu çekmiştim. Diğer sosyal medyalarda da ismimiz aynı bu arada. Harikalar Diyarı. Bulabilirsiniz. Burada bazen önden paylaşımlar yapıyorum. Kaçırmayın derim. Orada çekmiştim. Çok da güzel çıkmıştı kerata. Şimdi kendisini göremedim, bulamadım. Kim bilir nerede. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.